Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım her şey yolundadır diyelim. Hemen paritelerimize ve kendi durumumuza da bir bakalım. Zararımız giderek büyüyor. Hemen onu bir görelim. İnşallah karları göreceğimiz zaman da gelir diyelim. Burada tabii işler olumsuz olarak devam ediyor süreç. Ya bu tarafta çok ağam çağım bir zararım yok. Hamle olarak yapacağım bölgelerde belli. Bunu hani çok önemsemiyorum ama bu tarafta tabii işler biraz eee, olumsuz olarak devam ediyor. Gördüğünüz üzere her gün aslında artarak devam eden bir süreç var. Bununla ilgili de yapacağım hamleyi zaten söylemiştim. Şimdi tekrardan oraya bakacağız. Eee Rainbow'la başlayalım. Klasik ayı bölgesindeyiz. Yine her zamanki gibi söylüyoruz. Alırsın biraz toplarsın, yani o bölgelerdeyiz. FOMO tarafına baktığımızda burada işler bir gün kırmızıya doğru yaklaşırsa mallarımızı ya elden çıkartacağız ya karlara stok koyacağız. Ve tepede buralar tepedeyken işte şunu alayım bunu alayım şeklindeki hamlelere girişmeyeceğiz. Likidasyona bakalım son 24 saatte. Doğal olarak longçuların üzüldüğü bir senaryodayız. Çok da aman aman hacimli olmasa da genel olarak aşağı yukarı longçuların sıkıntılı olduğu bir süreçteyiz. Pardon. Burada biraz hareketlenme var, en azından hacimsel olarak birazcık oynaklık olması da güzel bu arada. Bitmap'imize bir bakalım. Bizi ne karşılıyor burada? Şu bölgeyi görüyoruz zaten, burada 67-66 aralığında takıldı. Şurada artık ufak ufak alıcılar oluşuyor. Şu bölge 70'lerinde satış bölgesi olduğu görülüyor. Ondan sonra biraz rahatlıyor piyasa. Şimdi bakacağız durum vaziyete. 100. paritemize bakalım. Lıt lıt lıt. Bu neymiş? Gel bakalım. Yani bu dönemde zaten aman aman bir şey beklemek, hareketler beklemek zor ama genel itibariyle baktığımızda 1.3 doğru tam. Yani genel bakarsak piyasaya süreç olumsuz olarak devam ediyor. Bakın burada da tekrar aşağı yaptı. Ben açıkçası bu bölgenin durup 3.59 3.60'a pardon 2.60'a gitmesini bekliyordum. Ama öyle olacak gibi durmuyor şu an için en azından. Bize verdiği şey sanki artık bir, yani bu bir günde olacak bir senaryo değil ama en azından şunu net göreceğiz. 2.17 orası tutacaksa tekrar bir yükselişe geçebiliriz ama onun dışında 1.6'lara doğru çekilme olması olası. Korku endeksimiz tabii yarın daha da aşağı çekilecek belli şu an. Ama tam bunlara göre baktığımızda işte klasik ayı bölgesi alım ve yatırım yapma için çok müsait. Ee, Yani burasını çok kayla almaya gerek yok açıkçası, çok kendi başına takılıyor. Bitcoin dominans 59, adır 31, Ethereum'da 10 olarak karşımıza çıkıyor. Çok ekstra bir oynaklık yok. Oraya incelerken detaylı bakacağız. Burada Bitcoin, Ethereum, Ripple, BNB olarak devam ettiğini görüyoruz. Gelelim genel şöyle piyasamıza bir bakalım nedir nedir. Bu parite açısından ben bir yorumda yapacak değilim. Yani burada herhangi bir şey söylemek çok saçma olur. Ee, Düşüşü devam ediyor. Normal bir parite olsa buralarda evet alın denir ama yani hiç buna bakmayalım, bulaşmayalım da. Ee, Ne bu? Kaya. Kaya açısından olumsuz bir senaryoda değiliz bence. Yani şöyle zaten şuradaki hareket bana göre gayet yukarı için alım bölgesi. 10 Ekim bölgesine gelse bile ben hani bu işleme de buralarda dahil olunması taraftarıyım açıkçası. Ama bu şey değil, böyle bir günlük 2 günlük gibi değil, yani birazcık beklemeli durumdayız. Yani şu an başka bir senaryomuz yok açıkçası. Kyoto'da 60'a doğru gelmiş alırsa benim için daha iyi olacak senaryo.
Açıkçası şurada emrim var zaten, görüyorsunuz. Bugün alır diye tahmin ediyorum şu an için. Bir dönüş yakalayacağız orada da. Ama çok acımsız piyasa, inanılmaz yani, hiçbir e, işlem şeyde vermiyor. Burada sürecin devam ettiğini görüyoruz. Tüpraş'ta henüz dönüş için erken olabilir. Şu aylık 209 bölgesi belki belirleyici olur. Ereğli açısından bence evet, artık burada bir düşüş beklemek ve onun sonucunu görmek daha sağlıklı. Buralarda dahil olmak riskli olur. Türk Hava Yolları için de e, artık dönüş için olabilecek senaryoya geldik gibi. Zaten 340'tı beklentimiz, 307, 2,5 aşağıdan dönmüş gibi duruyor şu an için. İş Bankası'nda da aynı seri devam ediyor. Ben dönüşün olmasını beklerim açıkçası. Gelelim şeylere, bizim tarafa, BCH. Bir yani şimdi burası kıpkırmızı, tabii ki şimdi konuşacağım şeyler anlamsız gelecek belki, hani kırmızı senaryoda, ama e, gerçekten yani şu bölge, aşağı bölge kaybedim yani, gerçek alım bölgelerinde, yani piyasa aşağı gitmez diye bir şey demiyorum. Öyle bir şeyim yok ama bakın, bu bölge bir ay önceki bölge, bir hafta önceki bölge, burası 3 ay önceki, şurası 4 ay önceki bölge. Oralardan destek aldı. Tekrar oralara gelse bile destek alacaktır. Ondan sonra yukarı yönlü devam eder bence. Benim işlem mantığım o şekilde. Burada link açısından da yine kritik bir bölgedeyiz. Şu morlu bölgeyi kaybetmemek gerekiyor. Kaybetmezsek devam edeceğiz. Kaybedersek aşağıda yeni bir bölge oluşmasını da beklemek lazım. Mesela TRX için daha olumluyum. Gayet de güzel bir yapı oluşuyor. Yukarı yönlü devam. Burada sol için baktığımızda şu hem mor bölge hem mor çizgimiz alındı. Bence 67 bölgesinin kaybı olmaması gerekiyor. Burada henüz yani risk tam geçmiş gibi değil ama yani buralarda alım mantıklı bence. Hala mantıklı. Run tarafında da, Run için de geçerli, ama şimdi şey bekliyoruz işte. Alım mantıklı diyoruz ama benim anladığım kadarıyla, yani hep böyle takip ettiğim ya da önüme düşen şeylerden gördüğüm, işte burada alacağım, 5 kata çıkacağız, 10 kat bilmem ne, ya zaten insanlar battı yani, şey anlamda. Adam hani spotta lig olduk diyorlar ya. Zaten o seviyeleri yaşadı insanlar. Yani biz burada şimdi, sen burada aldın mesela 38'de, sen derken hani işte biz diyelim ki mesela işte buralarda işlem dedik, ta buraya kadar geldi. Ya bu adam burada aldığı malı zaten buraya kadar oho okutacak yani. Ve onların bölgesi, yani okutma bölgesi. Senin açından yapılabilecek senaryo, çok tepede girmişsen sen burada alıp o ortalamanı düşüreceksin. O daha da düşer diye bakmayacaksın. Yani. Sen buradaki bu fırsatı değerlendireceksin. Daha da düşerse orada yine alacaksın. Bunun başka çaresi yok. Yani orada da kasa yönetimi ortaya giriyor. Benim orada kendi adıma farklı bir stratejim var. Onun dışına çıkmıyorum açıkçası. Ee, Buradaki süreç böyle. Yani bu dönemdeki bence çok büyük zararı olanlar açısından ortalama düşürülebilir pozisyonlar. O zaman ne olur? Misal sen en azından ortalamana yaklaştığında bir karar verirsin. Ben devam ettireceğim, veya o ortalamanda çıkıp o ortalamanın olduğu yerden dahil olursun tekrardan belli bir bakiyenle falan. Yani onun dışında şu an ben buradan alayım işte 5x bilmem ne açayım. Yani onlara gerek yok açıkçası. FED için de geçerli. Bakın bence şu morlu bölgeler alım bölgesi için çok güzel. Ben hatta yani şöyle düşünün mesela, şimdi yakalayabilirsem alırım şahsen. Bunun %30 yukarısı şurası bak. %30 diyelim de. Tam da olmadı da 20'de diyelim çıkacaksın. %30'luk bir kar ve bunun olmama şansı yok, yani öyle diyeyim.
Ben olsam dahil olurum yani. Bakın buradan işaretleyeyim ben. 20 miydi? Şurası mesela. Takip edelim buradan buraya. Ee, Şöyle %30'luk bir kar getirir. Aşağı giderse de buraya geldiğini düşün. Burada yine alacaksın. Alsam buraya kadar zaten yine %30 var. Ee, Yani ben olsam alırım. Bu seviyeler güzel yani benim açımdan. Ben kendi adıma spot aldığım şeyleri de yani söylemek, etkilemek de istemiyorum size ama e, yani öyle yani FED'den aldım işte çizdim aslında orada. Yani bana güvenip almayın tabii ki. Ben kendi yol haritamı söylüyorum. FED'den ben birkaç alım yapmıştım zaten. Şurada da aldım. O aldığım her paritenin ortalama düşürmek için değil, kendi içinde işlemden çıkışı için alıyorum. Yani ben burada aldığım şuradaki ortalamam düşsün diye değil. Ben bunu burada %30 kârla satarım yani. Diyeyim. Eee, O şekilde bakıyorum açıkçası şu döneme. Yani benim açımdan böyle burayı kaybetmek ada için kötü. Üh, Yani burada ilk etap tabii ki şuna çıkacaktır. Sıkıntı yok. Zaten burada da aslında gelmiş. Burada henüz dönüş yakalamak için erken olabilir. Şu morlu bölgeyi de kaybetmemek. Hep burada dönüş için konuşuruz ama erken birazcık. Neo'da böyle ucunda duruyor hala bir netlik yok. Şu bölgeyi kaybetme. 12'nin altına sarkmazsa yukarı yönlü devam edeceğiz. BNB bence çok kritik bir bölgesinde. Şu 600 bölgesini çizmiştik oraya geldi. Bu 600'ün altına sarkmaması gerekiyor. Sarkarsa bakalım yeni bir senaryo yakalayalım. Yani aslında baktığınızda yüzlük yüzlük gidiyor biliyor musunuz? Böyle enteresan çalışmışlar yani. Böyle yapalım. Bakın şöyle. Lonely'im mi? Hop. Burada da var. Hep bak denk değil yani görüyor musunuz? Tesadüf değil pardon. 400 500 yani bölgeler onu veriyor bize. 600'ü de burada bulmuştuk. Burada. 601.25'te orası. Sonra 500 400 yani ilginç. Buraları dikkate alalım derim. Dursun bakalım onları da. Yani buralardan dönüş aramak mantıklı her halükarda. Bence yani hani şey de değil yani bu sıfır olunca mı işleme dahil olacak mesela? Bir yerde dahil olacağız işte. Bence doğru güzel yerler. Bu arada bu günlükler aşağılara gel yani yarın mesela burası şu senaryoda olur muhtemelen güzel olur ya. Çok karamsar değilim açıkçası kendi adıma bu kısa vadelik süreçte. Ama beklentim şey değil yani böyle X'ler falan değil yani. Ben kendi işlemlerim çeksin, kârla kapansın. Ondan sonra yeni bir fırsat kovalayayım derdim değil mi? Yoksa şey hayal satmaya gerek yok. Yani ben ta 123 binlerdeyken düşüşü hatta aylık bölgenin sıkıntısını defalarca anlattım. Eee, Aylık böyle kırılım oldu yani. Bir kere bunun etkisi günlük gibi olmaz. Burada şimdi biz o kırılımın yukarı çıkışını yaşıyoruz muhtemelen. Yani henüz o aylık seviyenin nerede biteceğini bilmiyoruz. Böyle de bir gerçeğimiz var yani. Bir en azından bu ayın nerede biteceğini bir görelim. Daha 18 10 gün sonra 21 evet aşağı yukarı 10 17 18 gün var yani. Biraz yani istemediğimiz senaryoya da gidebilir mi? Gidebilir yani. Aylık seviyeyi bilemiyoruz çünkü. Henüz. Petrol tarafında düşüş konuşmak mantıklı ama onu yakaladık demek için erken henüz.
Ethereum tarafında da bakın şu mor bölge, hatta şunu şöyle alayım ben. Daha açıklayıcı olsun şurası. Bunun kaybolmaması gerekiyor. Burada da için erken, böyle yukarı bir şey yakaladık demek için çok erken. Buradaki güzel olan şey, günlükler artık o kadar pardon daraldı ki biz yani nasıl diyeyim, burada direnç olarak olan bölgeler çok yakın zamanda da destek tarafına dönecek gibi duruyor. Tabii bakın bu Ethereum mesela, bu ne kadar yukarıda şeyler var, direnç bölgeleri var ve bunlar aylıklar yani. Biz şimdi aylığın nerede sonlanacağını bilmiyoruz bu ayki seviyeyi. O yüzden aylıkların da önemsenmesi gereken bir senaryo oldu bizim açımızdan. Ben Ripple'da da olumluyum biraz daha. Şu 10 Ekim bölgesi gelse bile sanki bu tekrar yükselişe daha yatkın duruyor, öyle diyelim. SC açısından da şu mor bölgenin kaybolmaması, 10 Ekim'in kaybolmaması gerekiyor. Açıkçası burada 1.0 daha aşağıya atarsa yüklü bir alım yaparım yakalarsam, net olarak söyleyeyim, ve onu yaşanacak herhangi bir tarihteki boğaya kadar ellemem. Bende SC çok var ama şu seviyeler gelirse ben onu değerlendiririm yani, net olarak ciddi bir yatırım yaparım, onu söyleyeyim. Öyle olursa söylerim. Şimdi gidip sakın hani ben öyle dedim diye bir şey almayın. Çünkü ben bu seride yukarı yapacağını düşünüyorum. Ama 75'ler 70'ler civarları gelirse net olarak alırım. Buradaki e, yani alırım ve onu boğaya kadar tutarım yani. Hiç bakmam bile yani şeyine. 160. Yani şöyle düşünüyorum. Oralar gelir ve yakalayabilirsem, bakın net olarak söylerim. 8. Zaten şu seviye 4 ay önceki bölgesi. Şurada bile %300'ler yapmış oluyor. Yani o fırsatı kaçırmam açıkçası. Ve onu boğaya kadar da tutarım. Hiç affetmem yani. Gelirse. Biz şimdi her olasılığı değerlendireceğiz. Bakacağız. Burada bakın şöyle yaptığımızda IOTA için direnç bölge. Her şeyin dirence döndüğünü görüyoruz. Aşağıda bizi tutacak bölge yok. O da bir sıkıntı. Şimdi burada süreç şuna evrilecek yarın için en azından. Böyle bir sürece evrilmiş olacak. Yani aslında bizim bölgelerimizin de ne kadar yukarıda kaldığını görüyoruz. Yani temennim açıkçası belki size ters gelebilir ama şu bölgeyi bir an önce almak benim açımdan daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum. Bakacağız. Süreci yönetmeye çalışıyorum kendi adıma. E, Başarılı olacağımı düşünüyorum ama tabii işte sonuçta o riski taşıyoruz her halükarda. Bakalım. Buradaki bölgelerin çalışmasını beklerim ama iyi şey lazım bize, yani günlük kazançlar lazım. Eee, O bölgeleri almak lazım. Bitcoin'deki şu yeşil bölge giderse zaten artık bizi 58, yani burada 48'e kadar yol var. İstisnasız gidebiliriz. Ben yine de çalışıp önce 75-76 odaklı olacağımızı düşünüyorum. Eee, Ondan sonra bakarız. Şu an için bu bölgenin çalışıp bizi 75'e doğru götüreceğini düşünüyorum. Gümüşte işler biraz daha şeye dönmüş gibi, en azından eee, olumluya dönüyor gibi ama çok cılız bakın. Yine de buradaki bölgeleri desteğe almış olması güzel. Altın fena gitmiyor. Şu mor bölgeyi geçeceğini düşünmüyorum yine de. Eee, Takip edeceğiz. Bu bölgeleri artık desteğe aldı. Şu mora kadar tekrar gidecektir. Burada yani 45 hedefimiz var. Bugün de yönetimsel değişiklikler oldu. Etkilerini görelim. Bunu sileyim. Burayı da şöyle yapalım bir. Burada da açıkçası şu yeşil bölgenin çalışmasını beklerim.
Yani hala yukarı yönlü çok karamsar değilim. Sadece şu bir haftalık olayı sıkıntı. Bunun 2 haftaya çıkmış olması bizi biraz rahatlatır diye düşünüyorum. Total 2 için de bir aman aman sıkıntılı bir süreç yok. Yani şu bölge bir hafta önceki bölge işte yine aynı 3 gibi 2 haftaya çıkarsa orada da rahatlayacağız. Adır tarafı tekrar yukarı yapmış. Açıkçası buradan bir dönüş daha sağlıklı görünüyor bana. Adır'ın yaptığını altların alakası bile yok. Öyle de bir absürt durum var. Muhtemelen yarın ayak uyduracaklardır diye düşünüyorum. Şuradaki düşüş olması bana çok daha mantıklı geliyor açıkçası. Hatta ben bu düşüşün hızlanıp şu bölgede tutmayıp aşağı sarkmasında mantıklı gelen kısmı bana o, yani 57'lere doğru gelmesi. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Dediğim gibi bu dönemde birazcık spot mal alıp beklemek daha doğru olabilir. Ee, Vadeli tarafında zaten hareket imkanı da çok sunmuyor. Yani böyle sadece düştü diye veya çıkıyor diye vadeli işlem açmak da çok sağlıklı olmayabilir. Kaldı ki ben kendim de içerideyim sağlam şekilde. Ee, Kendimle ilgili işlem mantığımı ve çıkış noktalarımı zaten açık açık yazıyorum, söylüyorum. Şimdilik bu şekilde. Bu hafta yarın da Perşembe zaten. Perşembe, Cuma. Yani ben açıkçası çok hafta sonuna içeride kalacağım şeklinde düşünmüyorum. En azından şu haftalık bitmesi bu şekillerde bile olumlu olur diye düşünüyorum. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.